24 Kasım 1971, Şükran Günü arifesi. Portland Havaalanı'nda soğuk ve yağmurlu bir akşam. 36 yolcu, $200.000 nakit para, 4 paraşüt ve sıradan görünümlü bir adam. Bu adam, birazdan sadece bir uçağın arka merdivenlerinden gecenin karanlığına atlamayacak, Amerikan tarihinin en büyük, en cüretkar ve üzerinden yarım asır geçmesine rağmen çözülememiş tek hava korsanlığı gizeminin tam ortasına atlayacak. FBI'ın onlarca yıldır peşinde koştuğu, hakkında binlerce teori üretilen, filmlere, belgesellere ve şarkılara konu olan bu adam kimdi? Bir dahi mi, yoksa sadece çok şanslı bir amatör mü? O gece o uçakta neler yaşandı ve en önemlisi, Dan Cooper o paralarla birlikte nereye kayboldu? Gelin tarihin en kusursuz suçunun anatomisini birlikte inceleyelim. Northwest Airlines'ın 305 sefer sayılı uçağı Boeing 727-100 modeliydi. İçeride 36 yolcu ve 6 mürettebat vardı. Herkes Şükran Günü için sevdiklerine kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyordu. Herkes, 18C koltuğunda oturan, koyu renk takım elbiseli, siyah güneş gözlüklü, kravatlı adam dışında. Uçuş başlayalı henüz birkaç dakika olmuştu ki bu adam hostes Florence Schertler'dan kendisine bir kokteyl getirmesini istedi. Florence içkisini getirdiğinde adam ona katlanmış bir kağıt uzattı. Hostes ilk anda bunun bir telefon numarası olduğunu düşünüp hafifçe gülümsedi. Sonra adam eğilip kulağına fısıldadı. "Hanımefendi, şu nota bir bakar mısınız? Hemen bakmanızda fayda var." Florence notu açtığında yüzündeki ifade birden değişti. El yazısıyla yazılmış notta şöyle yazıyordu: "Çantamda bir bomba var. İsterseniz yanıma oturup görebilirsiniz. Bu uçağı kaçırıyorum." Florence soğukkanlılığını korudu. Notu adama geri verip yanına oturdu ve ne istediğini sordu. Cooper taleplerini sıraladı. $200.000 nakit para, 4 paraşüt ve uçak Seattle'a indiğinde yakıt ikmali yapılması. Florence bu talepleri hemen kokpite iletti. Kaptan William Scott telsizi eline aldığında sesi sakindi ama içindeki endişeyi gizleyemiyordu. "Seattle Tower, burası Northwest 305. Acil durum bildiriyoruz. Bir yolcumuz bombası olduğunu iddia ediyor ve fidye talep ediyor." Haber Seattle yetkililerine ulaştığında FBI anında alarma geçti. Ama bir ikilem vardı. 36 masum yolcunun can güvenliği mi, yoksa bir suçluya teslim olmak mı? Karar kısa sürede verildi. Cooper'ın talepleri karşılanacaktı. Yetkililerin aklında iki sebep vardı. Birincisi elbette yolcuların güvenliğiydi. İkincisi ise daha kurnazcaydı. Cooper paraşütle atlarsa onu havadan takip edip yakalayabilirlerdi. Ama kimsenin bilmediği bir şey vardı. Cooper'ın planları onların düşündüğünden çok daha farklıydı. FBI için geri sayım başladı. Sadece 90 dakikaları vardı. 10.000 adet $20 banknot hazırlanmalı, her birinin seri numarası tek tek kaydedilmeliydi. 4 paraşüt bulunmalıydı. 2 ana, 2 yedek. Ama FBI yetkilileri küçük bir hile düşündü. Paraşütlerden birini kasıtlı olarak sabote ettiler. İplerini kestiler. Eğer Cooper o paraşütü seçerse paraşüt açılmayacak ve ölecekti. Saat 17.39'da uçak Seattle-Tacoma havaalanına iniş yaptı. Dışarısı sessiz bir savaş alanıydı. Görünürde tek bir polis yoktu ama her yer onlarla doluydu. Çatılarda keskin nişancılar mevzilenmiş, FBI ajanları araçların içinde pusuya yatmıştı. Cooper, tüm yolcuların ve hostes Florence'ın serbest bırakılmasına izin verdi ama küçük bir ekibi uçakta tuttu. Kaptan William Scott, yardımcı pilot ve bir hostes. Fidye çantası uçağa getirildiğinde Cooper parayı tek tek kontrol etti. Sonra paraşütleri inceledi. Acaba o an FBI'ın sabote ettiği paraşütü fark etti mi? Bunu asla bilemeyeceğiz. Ve şimdi planın en riskli kısmı başlıyordu. Cooper uçağın yeniden havalanmasını istedi. Rotayı Meksika'ya çevirdi. Ama talimatları son derece spesifikti. Uçak alçaktan uçacaktı. Sadece 10.000 feet'ti. Arka rampa açık olacak, kanatlar temiz konumda tutulacak, hız saatte 200 mil civarında olacaktı.
Bu talimatlar Cooper'ın havacılık bilgisi olduğunu gösteriyordu. O sadece şanslı bir amatör değildi. Boeing 727'nin arka rampasının uçuş sırasında açılabildiğini bilmek, bu içeriden biri olduğunu gösteriyordu. Ya da en azından konuyu çok iyi araştırmış biri olduğunu. Saat 19:40 civarı uçak yeniden havadaydı. Şimdi Washington eyaletinin güneyi, Oregon'un kuzeyi üzerindeler. Dışarıda şiddetli bir fırtına var. Rüzgar saatte 100 kilometreden fazla bir hızla esiyor. Sıcaklık sıfırın altında 7 derece. Görüş mesafesi neredeyse sıfır. Cooper son hazırlıklarını yapıp paraşütlerden birini seçiyor. Acaba sabotajlı olanı mı seçti yoksa sağlam olanı mı? Bunu asla bilemeyeceğiz. Fidye çantasını bir iple kendine bağlayıp siyah takım elbisesinin üzerine paraşütü taktıktan sonra son kez dönüp hostese bakıyor. O anı yıllar sonra şöyle anlatacaktı. Çok sakindi. Sanki sıradan bir iş yapıyor gibi kravatını düzeltti, bana kibarca teşekkür etti. Bir an göz göze geldik. Gözlerinde ne korku vardı ne de pişmanlık. Saat 20'yi biraz geçerken uçak Oregon'un Lewis Nehri üzerinde uçuyordu. Cooper arka rampayı açmalarını istedi. Soğuk hava ve yağmur kabine hücum ederken Cooper rampanın kenarında duruyordu. Bir an için duraksadı mı? Son bir düşünce. Belki de sadece derin bir nefes. Ve atlıyor. O gecenin karanlığında kaybolurken akıllarda şu sorular vardı. Paraşütü açıldı mı? Hayatta kalabildi mi? Bu sorular 50 yılı aşkın süredir cevapsız. Pilotlar Cooper'ın atladığını ancak kokpitteki gösterge ışığı yandığında anladı. Hemen rotayı değiştirip Reno'ya indiler. FBI için dev bir arama operasyonu başladı. Uçaklar, helikopterler, yüzlerce ajan atlama noktasının çevresindeki binlerce kilometrekarelik alanı taradı. Ama bulunan hiçbir şey yoktu. Ne bir paraşüt izi, ne bir ceset, ne de paranın tek bir doları. Cooper, $200.000'la birlikte sanki buhar olup havaya karışmıştı. Yıllar geçti. 1970'ler bitti. Cooper dosyası yavaş yavaş soğumaya başlamıştı ki, 1980'in Şubat ayında beklenmedik bir gelişme yaşandı. 8 yaşındaki Brian Ingram, ailesiyle Kolombiya Nehri kıyısında kamp yapıyordu. Kumların arasında garip bir şey fark etti. 3 demet halinde, birbirine yapışmış, çamur içinde kısmen parçalanmış banknotlar. Brian heyecanla babasına koştu. Babası ise durumu hemen polise bildirdi. Banknotların seri numaraları kontrol edildiğinde gerçek ortaya çıktı. Bu paralar D.B. Cooper'a verilen fidye paralarıydı. Bu ipucu her şeyi değiştirdi. Cooper atlayıştan sağ kurtulmuş muydu? Parayı sonradan mı gömmüştü? Yoksa para ondan ayrılıp nehre mi düşmüştü? En büyük soru şuydu. 10.000 banknottan sadece 290'ı bulunmuştu. Geri kalan 9.710 banknot neredeydi? Yıllar içinde yüzlerce şüpheli ortaya çıktı. Her biri ilginç hikayeler ve bağlantılar taşıyordu. Richard McCoy Jr. en güçlü şüphelilerden biriydi. Eski bir paraşütçüydü, Vietnam gazisiydi. Cooper'dan tam 2 yıl sonra neredeyse aynı yöntemle bir uçağı kaçırmış ve $500.000 almıştı. Yakalandığında evinde Cooper paralarından bazıları bulundu mu? Hayır. Ama benzerlikler çok fazlaydı. Kenneth Christensen, Northwest Airlines'da çalışmış bir uçuş görevlisiydi. 727'leri çok iyi biliyordu. Paraşüt eğitimi vardı. Fiziksel olarak Cooper'a benziyordu ve öldüğünde eşyalarının arasında büyük miktarda nakit para bulundu. Ama Christensen'ın arkadaşları onun böyle bir şey yapmayacağını söylüyordu. Ted Mayfield ise tam bir paraşüt delisiydi. Askeri paraşütçüydü, Cooper'ın atladığı bölgede yaşıyordu ve o gece evde olmadığını söyleyen bir tanık vardı. Ama kesin bir kanıt yoktu. Cooper'ın planına yakından baktığımızda hem dahice yönler hem de potansiyel hatalar görüyoruz. Doğru uçak modelini seçmesi, Boeing 727'nin arka rampasını kullanması, havacılık bilgisi, talimatlarının netliği, sakin ve otoriter tavrı bu iş için çok iyi hazırlandığını gösteriyordu. Potansiyel hataları ise fırtınalı bir gecede atlamak, engebeli ve ormanlık arazi ve belki de sabotajlı paraşütü seçmek.
Ama bunlar gerçekten hata mıydı? Belki de fırtınayı bilerek seçmişti, takip edilmeyi zorlaştırmak için. Belki de engebeli arazi iz bırakmamak için idealdi. Belki de sabotajlı paraşütü fark etti ve kullanmadı. 2016 yılında FBI, D.B. Cooper soruşturmasını resmen kapattığını duyurdu. Açıklamada, yarım asırlık soruşturmaya rağmen kesin bir kanıt bulunamadı deniyordu. Ama dosya asla tam olarak kapanmadı. Günümüzde hala amatör dedektifler, tarihçiler, meraklılar Cooper'ın peşinde. İnternet forumlarında teoriler üretiliyor. Oregon ormanlarında aramalar yapılıyor. Her yeni keşif, bir kemik parçası, bir kumaş artığı yeniden heyecan yaratıyor. D.B. Cooper bugün sadece bir suçlu değil. O, Amerikan mitolojisinin bir parçası. Kontrolümüz dışındaki şansın, cesaretin, gizemin sembolü. Popüler kültürde yaşamaya devam ediyor. Filmlerde, şarkılarda, dizilerde. Onun hikayesi anlatıldıkça büyüyor, efsaneleşiyor. Belki bir gün Oregon ormanlarında bir iskelet bulunacak. Belki bir miktar banknot daha ortaya çıkacak. Belki ölüm döşeğinde bir itiraf duyulacak. Belki de hiçbir şey bulunmayacak. Ama Cooper'ın hikayesi bize şunu hatırlatıyor. En iyi planlar bile şansa bağlıdır. Bazen cevapsız sorular, cevaplanmış olanlardan daha büyüleyicidir. Ve belki de bu gizem, onu yaratan adam gibi sonsuza kadar özgür kalacak. D.B. Cooper kimdi? Bir dahi mi yoksa şanslı bir amatör mü? Bir haydut mu yoksa bir efsane mi? Belki de hepsinin birazı. O 24 Kasım 1971 gecesi sadece bir uçağı kaçırmadı. Tarihin sayfalarına mükemmel suç arayışının simgesi olarak geçti. Ve eğer şu an bir yerlerde yaşlanmış haliyle bu videoyu izliyorsa, sadece şunu söylemek isteriz. Tebrikler Bay Cooper. Gizeminiz hala yaşıyor. Peki sizce D.B. Cooper o gece hayatta kaldı mı? Yoksa cesedi hala Oregon ormanlarında bir yerlerde keşfedilmeyi mi bekliyor? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki gizemde buluşmak üzere, hoşça kalın.